Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu videomuzda göbek problemi olan hanımların pantolon kalıplarında nasıl uygulamalar yapılmalı onlara değineceğiz. Bu konuyla ilgili bir videomuz daha olacak. Hepsini bu videoya sığdıramadım. O yüzden bundan sonra gelecek videomuzu da takip etmeyi unutmayın. Aslında tüm videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bir de tabii ki Instagram adresimiz var. O da çok önemli. Onu da takip etmeyi unutmayın. Web sitemize de uğramayı unutmayın. Konumuza dönersek öncelikle doğru bir şekilde ölçülerimizi alarak temel beden kalıbımızı çıkarıyoruz. Göbekle ilgili sıkıntımız olduğu için ön paçamızın kopyasını alıyoruz. Temel beden pantolon videomuzu izlemeyenler oynatma listelerimizden ve yukarıdaki linkimizden videoya ulaşabilirler. Başlangıç olarak temel beden kalıbımızı çıkarırken ön bedende bir adet pens uygulamamız oluyor. Fakat göbek problemimiz varsa bu pens sayısını 2 adete çıkarabiliriz. İkinci pensi standart yerleştirdiğimiz 9 santimlik pensimizden en az 1,5 santim sonrasında ilk pensimizden biraz daha kısa olacak şekilde böyle bir 7 santim 6 santim gibi konumlandırabiliriz. Bu pensi kalıba ilk pensimizi yerleştirdiğimiz gibi yerleştiriyoruz. Bel artı ilk pens ölçümüze bir de ikinci pens payımızı ekliyoruz. Bel hattımızı çiziyoruz. Sonrasında ilk pensteki gibi düz boy ipimizi baz alarak yerleştiriyoruz. İkinci pensimizi de yine ilk pensimiz gibi 2 santim alabiliriz ya da ilk pensimize nazaran 1 santim 1,5 santim gibi birazcık daha dar çalışabiliriz. Ama tabii ki bu da sizin ilk aldığınız pense göre, vücut şeklinize göre değişebilir. Bu ikili pens kullanımı göbeğiniz yoksa ama bel hattınız kalça hattınıza göre çok ince ise yani arada bir 30 santime yakın fark varsa geçerlidir. Ayrıca göbekli bedenlerde göbeği öne doğru çıkıntı yapmış ama bel kısmı ince kalmış vücut tipleri için de geçerlidir. Aldığınız penslerin payları da yine size göre değişecektir. Pantolon kalıbındaki göbek sorununa ilk çözümü bulduk. Geçelim ikinci çözüme. Burada kalça hattımızın değdiği noktadan belimize uzanan ön A hattını riga ile 1-2 milim kadar ovalleştiriyoruz. Burada göbekteki yuvarlaklığı kalıba çok hafif bir şekilde aktararak kumaşın bedeni daha iyi kavramasını sağlıyoruz. Bu uygulama tek başına hafif göbekli kişilerde kullanılabilir. Ayrıca ilk olarak anlattığımız çift pensli kalıba da artı yönlendirme olarak eklenebilir. Üçüncü uygulamamız gelsin. Bu uygulamamızda göbekten kaynaklı ön kısım aşağıya doğru çekme yapıyorsa, göbekte sivrilik varsa uygulanabilir. Ön ortadaki bel noktamızı 1,5-2 santim gibi, bu ölçü yine değişecektir. 90 derecelik açımıza düz boy ipimize dikkat ederek yukarı çekiyoruz. Sonrasında yine riga ile A hattına 1-2 milimlik ovallik veriyoruz. A hattından 90 derecelik ön ortada geçiş sağlıyoruz ve rigamızdan faydalanarak bel geçişine hafif dışa doğru bombelik veriyoruz. Bele verdiğimiz bombelik beli daha iyi kavrayacak.
A'daki bombelik de göbeği daha iyi kavrayacak. Yani bel bölgesinde de kalınlık olan, alt karın bölgesiyle beraber üst karın bölgesinde de belirginlik olan kişiler için bu uygundur. Dördüncü uygulamamızdaysa kalça hattı çizgisini yan dikişe doğru kalıptan tamamıyla koparmadan ayırıyoruz. Sonra kalıbımızın alt kısmını sabitleyerek çizgimizden yukarıya 1 santim gibi 2-3 santim gibi pay veriyoruz. Ve kalıbımızın üst parçasını verdiğimiz o paya yerleştirerek sabitliyoruz. A geçişimizi de yeniden şekillendiriyoruz. Burada isterseniz düz çıkış yapabilirsiniz, isterseniz de yine 1-2 milimlik ovallik sağlayabilirsiniz. Siz de fark etmişsinizdir, ön ortada yoğunlaşmanın dışında yan dikişe doğru da bir dağılım var. Bu da bize göbek hattı belirgin kişilerin yanı sıra bir de yanlara doğru karın çevresi yayılmış, daha dağınık bir görüntüye sahip kişilerde uygulamanın iyi olacağını gösteriyor. Kalıbımızın ara kısmına pay verdiğimiz için yan hatta kırılma olabilir. Onu da hemen riganızla düzeltebilirsiniz. Bu videomuzda göbek hattında oluşan sıkıntılara 4 farklı yöntemle çözüm bulmaya çalıştık. Buradaki yöntemleri ayrı ayrı birbirleriyle harmanlayarak, payları azaltarak, çoğaltarak farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Yöntemlerimizin dışında bu gibi problemlerde pantolonun yan dikiş hattındaki geçişe önem vermek gerektiğini de unutmayalım. Hem bu uygulamaları kullanarak hem yan formu kalıba aktararak pantolon kalıbınızı çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Yöntemlerimiz burada bitmeyecek zaten. Sizlerle paylaşmak istediğim birkaç yöntem daha var. Onları da ilerleyen günlerde tamamlarız. Sorularınız olursa, bana söylemek istedikleriniz varsa yorumlardan sizi bekliyorum. Bunun haricinde bize destek vermek için videolarımızı paylaşabilir, beğenebilir, yine yorum yapabilirsiniz. Kanalımız ve Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Tüm bunların haricinde ihtiyacınız varsa tişört, sivit ve kapşonlarımıza göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle bir sonraki videoya kadar bizimle güzel seyle kalın. Hoşça kalın.